Herkese merhabalar. Sektörde yeni tanıtılmış ve sizler tarafından merak edilen saatleri Horovax TV'de canlı canlı tanıtmaya devam ediyoruz. Tissot PRX dediğimiz zaman artık ikonik bir model ailesinden bahsediyoruz. Kesinlikle. Ki bu aile 2022 yılında bir de kronograf versiyonuna sahip oldu. Bugün de Burak'la beraber Tissot Türkiye ekibinden bize gönderilen saatleri masaya koyduk ve incelemek için kamera karşısındayız. Evet Burak, Tissot PRX yani ikonik dediğim bu yoruma katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Şöyle kendi severek taktığım PRX'imi de göstermiş olayım. Evet. Bu arada deri kayışını aldım ve en az bilezik kadar şık olduğunu düşünüyorum. Çok da rahat. Dolayısıyla acaba deri kayışlı nasıl olurdu diye düşünen arkadaşlarımız varsa bence gönül rahatlığı alabilirler. Ben çok memnunum. Peki PRX konseptini aslında bir hatırlayıp ondan sonra yeni saatlere bir geçsek? Okurlarımız, takipçilerimiz yakından biliyorlardır ama yine de bir kısaca toparlamakta fayda var. PRX aslında 1970'li yıllarda popüler olan, 1972'de başlayan entegre bilezikli lüks spor çelik saat konseptinin Tissot'daki bir yansıması diyebiliriz. İlk başta 1978'de çıkan Seastar modeliyle start aldı bu. Bir haftadır bizde duruyor saat farklı kadran seçenekleriyle. Senin yorumlarını alacağız. Ben de bir tanesini 2-3 gün kullandım. Benim de yorumlarım var konuyla ilgili. Fakat şimdi yeni bir yıl 2023, bu PRX ailesinden yapılan yenilikleri göz önünde bulundurarak beklentilerin nedir geleceğe yönelik? Onunla ilgili aslında pek çok tahmin dönüyor saat dünyasında. Saat severler arasında da çeşitli dedikodular mı diyelim, yoksa mock-up dediğimiz o tasarımlar. Atış serbest yani. Herkes gönderiyor bir şey. O şekilde bir şeyler düşünüyorlar. Bizim aldığımız duyumlar farklı renklerin geleceği yönünde. Farklı kadran renkleri gelecek. Bu kesin. Bunun dışında orijinal bir kauçuk kayış projesi olduğuna dair de duyumlar almıştık. Ve son olarak küçük boylarda da otomatik mekanizmaların kullanılmasıyla ilgili de bir duyum aldık. Dediğim gibi yani genel itibariyle beklentiler bu yönde. Evet. Peki kronografa geçelim. Şimdi kronograf bizim her zaman Horovax ekibi olarak günlük hayatımızda kullandığımız iki tane önde gelen komplikasyonlardan biri olduğunu söylüyoruz. Her ne kadar aslına bakarsan bu kadar dijitalleşmiş bir hayatta mekanik saatimizin kronografını günlük hayatımızda ne kadar kullanırız o da tartışılır ama biz mekanik saat tutkunları, saate tutkun olan insanlar bunlarla oynamayı seviyoruz ve dolayısıyla kronografı da günlük hayatımızda en çok kullandığımız komplikasyonlardan biri olarak değerlendirmemizde bir sorun yok. Tissot PRX'in kronografını genel olarak teknik özellikleriyle değerlendirirsek senin yorumların neler oluyor? Paslanmaz çelik bir kasa ve bilezik var. Konseptin ayırt edici özelliklerine olan entegre bilezik bu modelde de devam ediyor. Burada aslında kağıt üzerindeki ölçülerle bilekteki hissiyat çok farklı. Evet. Bu Tissot PRX ailesinin aslında 3 kollu modellerinde de olan bir mevzuydu. Ben tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Bu 42 mm çapında bir saat. 14.4 mm'de yüksekliği var. Bu şekilde bakıldığında aslında evet biraz büyük ama yine de takılabilir olarak gözüküyor. Özellikle 14.4 mm otomatik kronograf bir saat için o kadar da garip değil. Kabul edilebilir bir kalın. Aynen öyle. Yalnız Tissot'un katalog verisinde belirttiği düz boynuz açıklığı 41.5 mm. Ancak bileziğin entegre yapısından dolayı endlink dediğimiz bileziği kasaya bağlayan atkı parçası sabit. Dolayısıyla saatin lug to lug aralığını ölçerken o endlinklerin üzerinden şu şekilde ölçmek lazım. Yani bileziğin aşağı kırıldığı noktada. Ondan daha aşağı zaten daha küçük olmuyor zaten. Olmuyor. O zaman ölçtüğümüzde ise 46.5 mm'lik bir uzunluk var. Yani dolayısıyla saat 42 mm çapında da olsa bilek üzerinde kapladığı alan 42 mm'lik bir saatten çok daha fazla. Canlı denemekte, görmekte mutlaka fayda var eğer alma niyetiniz varsa. Bunun dışında son derece kaliteli entegre bilezik devam ediyor aynı modelde de. Katlanır gizli bir klipsimiz var. Bu klipsle ilgili de ufak bir eleştiri yapmıştım bir önceki PRX'lerde. Burada da hatırlatmak istiyorum. Klipsin katlanan parçalarını katladığınız zaman şu şekilde ortaya çıkan toplam kalınlık bileziğin bir baklasından daha kalın. Dolayısıyla bileziğin kendi baklarından daha kalın bir katlanır klips kısmı olduğundan bileğinizin arkasında ufak bir potluk yapabiliyor. Eğer çok ince bir bileğiniz varsa muhtemelen zaten saatin çapından dolayı rahat edemeyeceksiniz. Aynı zamanda bu kalınlıktan dolayı, katlamadan kaynaklı kalınlıktan dolayı da çok rahat edebileceğinizi düşünmüyorum. Dolayısıyla bence biraz iri bilekliler bu saatte daha mutlu olurlar. Bunun yanında iki tane versiyon var. Bir tanesi çok koyu lacivert üzerine reverse panda dediğimiz açık renk, gümüş rengi kadranı olanlar. Bir de senin kolunda tam panda dediğimiz beyaz üzerine siyah subdial'ları olup aynı zamanda altın kaplama kolları ve indeksleri olan model. Her ikisi de gayet güzel. Zaten panda ve reverse panda özellikle saat camiasında çok sevilen renk konfigürasyonları, çok sevilen tarzlar. Dolayısıyla ben kullanıcıların bunlardan hoşlanacağını düşünüyorum. Tissot PRX'in kronografında basma butonları geniş
geniş ve dikdörtgen şeklinde çalışılmış. Bu da hem kasanın ve bileziğin formuna uygun, aynı zamanda da döneme de uygun bir çizgi sunuyor. Bence burada da güzel bir iş yapılmış. Biraz da mekanizmadan bahsedelim. Mekanizma Valjo'nun efsanevi 7750'sinin 7753 türevi. ETA tarafından üretiliyor. ETA'da zaten Swatch Group bünyesinde olduğu için aslında Tissot'un burada inaz bir mekanizma kullandığını söylemek mümkün. Yani. Ya da başka markalarla paylaştığı ama kendi üretimi olan bir mekanizma. 7750 serisi belki de mekanik kronografın, otomatik kronografın seyrini değiştiren mekanizmalardan biri. Çünkü modüler değil, direkt safkan kronograf olarak tasarlanıp üretilen bir kalibre. Pek ince, pek rafine bir kalibre olduğunu söyleyemeyeceğim ama bu özelliklerini bir kenara bırakırsak eğer hem üretmesi hem de servis vermesi oldukça pratik olduğu için senelerce pek çok segmentin, pek çok modelinde kullanıldı. Dolayısıyla tekrar modern zamanlarda kendine yer bulmuş olmasından dolayı memnunum. Tissot 7753'ü kullanarak güzel bir iş yapmış bence burada. Normal 7750'lerden, alıştığımız 7750'lerden farklı olarak day ve date göstergesi yerine sadece bir date display'imiz, date göstergemiz var, yani tarih var, gün yok. Bu ayar da recess dediğimiz kasanın kenarına gömük buton vasıtasıyla yapılıyor. Evet, o biraz sıkıntı verici bir hareket yani diyebilirim. evet, aslında bakacak olursam bu kadar kronograf ve tarih dışında herhangi bir özellik barındırmayan bir kalibrenin bunu kurma kolu üzerinden bu ayarı yapabiliyor olmasını beklerdim. Ki öyle versiyonları var bunun Var, yani. var. Aynen öyle. Ama burada o tercih edilmemiş. Bilemiyorum. Tissot'un üretimsel veya maliyetle alakalı bir tercih olabilir. Bu mekanizmanın handikaplarından bir tanesi de mekanizmanın kalın olması. Ne yaparsanız yapın, Valjoux 7750 serisinden bir mekanizmanız varsa elinde bunu inceltemiyorsunuz. Bu bir gerçek yani. Dolayısıyla Tissot PRX kronografın 15 milimetreye yaklaşan kalınlığında bu mekanizmanın da payı büyük. Bunu da söyleyebilirim. Bu arada mekanizma yine 7750 serisinin modern bir türevi olduğu için 60 saat gibi efektif, verimli bir güç rezerv süresi de sunuyor. Bu konuda da yine bence beklentiyi karşıladığını söylemek mümkün. Şimdi kronograf kalibreleri seviyoruz. Kronograf Kesinlikle. kadranları da seviyoruz. Buradaki dizilim de klasik sektörde bildiğimiz bir iki, evet, aynen öyle. Önemli sayılabilecek, bilekte görüldüğü zaman insana gerçekten bir kronograf görüntüsü veren güzel bir saat yapmışlar. Fiyatı da bence sektördeki diğer alternatifleri düşündüğümüzde gayet kabul edilebilir. Ve bunu böyle tam bir paket olarak bakıldığında, artılarını eksilerini yan yana koyulduğunda bence alınması için tavsiye edilebilecek bir model olarak ben görüyorum. Bu arada eklemek istediğim bir şey, bu da hızlı değiştirilebilir sistemi var. Bileziği çıkarıp Burak'ın taktığı gibi bir deri kayışı hemen takabiliyoruz. Bunlar tabii yenilikçi modeller, yeni tanıtılmış modeller. Evet. 2022 yılında tanıtılmış bir modelin böyle bir özelliği taşıyor olması da bence güzel bir şey. Çünkü son dönemde zaten neredeyse bütün markalar bu hızlı değiştirilebilir kayış bilezik sistemine geçiyor ya da geçmeye çalışıyor. Yine Swatch grubunun içindeki markalardan mesela Omega son yaptığı güncellemede artık bileziğe de ince ayar eklemeyi unutmuyorlar. Yani bu son dönemde hani yeni tanıtılan modellerin neredeyse tamamının bu tarz özellikleri taşıması gerektiğini düşünüyorum. Burada öyle bir şey yapılmamasının sebebi yine maliyet bazlı bir çalışma mı, yoksa ne düşünüyorsun? Bence bu tasarımsal bir durum. Onu da şu şekilde izah edebiliriz aslında. Entegre bilezik ve gizli buton kontrollü bir klips var burada. Mikro ayarı yapabilmek için Serdar, genel itibariyle katlanır klips dediğimiz, yani tek tarafa katlanabilen ve böyle bir kemer tokası gibi diğer parçanın üzerine gelen klipsleri kullanıyorlar genelde. Tabii bunun en basit örneklerinden kenarları delik delmek suretiyle kaydırarak da ayarlanabiliyor. İçeride çeşitli hızlı mikro ayar imkanı sunan mekanizmalar da var. Pek çok örneğini görüyoruz. Ama Tissot'un bu bilezik tasarımını kullandığı sürece mikro ayar kullanması mümkün değil gibi bir şey. Yani burada yapabileceğini düşünmüyorum. Bambaşka bir klips tasarlaması lazım ki zaten saatin içinde bulunduğu fiyat segmenti açısından böyle bir işe kalkışacağını zannetmiyorum. Evet. Bu arada klipsin kapandığı zaman Tissot ve üzerinde Tissot'un kuruluş tarihi olan 1853'ün yazdığı parçalardan birer geriye bakacak olursan, yarım bakla dediğimiz, half links dediğimiz daha küçük baklalar var. Bunlardan 2 tane var sağlı ve sollu olarak. Bunları çıkartıp ekleyerek bileğe uygun bir ayar yapmak mümkün. Ben bu arada kendi PRX'imden örnek vereyim. Ben genelde saatlerimi biraz bol takarım, bilirsin. O bakımdan ben bunun sunduğu mikro ayar seçeneklerini ya da ayar seçeneklerini kullanarak kendime göre güzel bir ayar yaptım. Ama mesela Doruk
videolarında da bahsetmişti. Bir türlü ideal ayarı yakalayamadı PRX'te ve bu nedenle saati alamadığından bahseder her zaman da. Bu konudaki üzüntüsünü dile getirir. Dolayısıyla hani bana göre bir insanın bu Tissot PRX'i bileğine göre ayarlayamaması durumu çok nadir rastlanabilir bir durum. Özellikle bilekleriniz biraz ortalamanın üzerindeyse veya en azından ortalama kalınlıktaysa bence sıkıntı çekmeden ayarlayabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum, gerçekten ince bilekleri olan kullanıcılar için bence kronograf biraz iddialı olur. Ben hep işin yenilik tarafındayım. 2022 yılında tanıtılmış bir modelden bahsediyoruz. 2021-22 sadece 22'ye de değil baktığımız zaman saatçilik dünyasında en çok dikkati çeken detay bence kadranda kullanılan vivid mi diyeyim, fosforlu mu diyeyim, canlı renkler. Sen olsaydın bu yeni modeli tanıtırken daha böyle hani günün konseptine biraz daha uygun, biraz daha tercih edilen farklı renklerle bir destekleme yapar mıydın? Ya da bu Tissot'un ilk başta böyle çıkarıp ondan sonra yeni renkler ekleyelim taktiği mi? Ben açıkçası ikincisi diye düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle daha böyle standart, ağırbaşlı, herkesin kullanabileceği bir renk paletinden gidelim. Ondan sonra model ailesine yeni renkler ekleyelim diye düşünüyorum. Bu şekilde düşündüklerini düşünüyorum açıkçası. Bunun yanında spor kronograf saatler için tabii çok canlı kadranlar bence çıkış yapmak için çok da doğru renk tercihleri olmayabilir. Yani Panda çok garanti bir seçim. Biraz da olaya tabii ticari açıdan da bakmak lazım. Herkese hitap edecek renkler kullanılması bence bu konu önemli. Kronograf özelliğini en iyi vurgulayan kadranlar her zaman kontrast kadranlar. Yani Panda, Reverse Panda. İşte zemin rengiyle alt kadranların rengi kontrast. Hem güzel bir tasarım hem de okunabilirlik sunuyor. Aynen ve kolunuzda spor bir kronograf taşıdığınızı belli ediyorsunuz. Dolayısıyla Tissot'un seçimini ben burada mantıklı buluyorum. İlerleyen zamanlarda yeni renkler gelir mi? Bence mutlaka gelir. Bunların içerisinde işte diğer markalardan görmeye alıştığımız son 1-2 senede böyle müthiş canlı, değişik renkler olur mu bilemiyorum ama sanki Panda konsepti biraz ya da Reverse Panda bu kontrast konsept bence müsaade ettiği sürece yeni renkler denerler diye düşünüyorum. Çok yaptığımız bir şey değil ama bir kronograf spor çelik saat konseptini düşünürsen fiyatıyla, kadranıyla, bileziğiyle, konforuyla yani 10 üzerinden vereceğin puan ne olur Tissot PRX kronografa? Bence fiyat performans olarak ortada çok güzel saatler var. Gerçekten. Evet. Bileziği olsun, kasasının kalitesi olsun, su geçirmezliği olsun, 60 saatlik güç rezervine sahip otomatik kronograf kalibresi olsun. Ben gayet beğendim. Keşke 2 mm daha küçük olsaydı diyeceğim sadece. Çünkü 42 mm'lik bir saat gibi değil bilek üzerinde. Daha önce anlattığım nedenden dolayı. Daha geniş bir saat gibi duruyor. Buradan 2 puan kırarak 10 üzerinden 8 verebilirim. Evet, bu da zaten Burak Bayram standartlarında bence sınıfı geçti anlamına geliyor. Peki Burak teşekkür ediyoruz. Son dönemde yine tanıtılmış özel modellerden Tissot PRX kronografı Horabox TV ekranlarında canlı inceleme şansımız oldu. Bu şansı bize veren Tissot Türkiye ekibine de çok teşekkür ediyoruz ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.